Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sürpriz bir çanta çalışacağım. Eminim daha önce ben de hiç çalışmadım ama üstüne kullanacağım detayları daha önce başka videomda zaten çekmiştim. Şimdiden yapmadım çünkü ben de yapınca hep beraber hepimize sürpriz olacak çanta. Yani şimdi ilk kez çalışacağım bu çantayı. Zaten dediğim gibi ben ilk kez yaparken size çekmeye çalışıyorum ve hani yaptıkça sayılarını veriyorum, paylaşıyorum. Şimdi bu da öyle bir çanta olacak. Bu çantayı bir hediye yapacağım arkadaşlar. Hediye yaparken de dedim ki bunu çekeyim. Kesinlikle benim takipçilerim bunu sorar. Kendileri de yapmak ister. Hani fırsatım varken çekmek istedim. Öncelikle nasılsınız? Sizler de umarım iyisinizdir. Arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup beni desteklerseniz bir beğen butonu, bir emoji ile yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hem de benim de video çekmeme motive oluyor açıkçası. Emeğimin karşılığını görmek beni motive ediyor. Daha böyle hevesle video çekiyorum. Şimdi arkadaşlar yapımına geçebiliriz. Çünkü dediğim gibi yapılmışı yok. Videonun başına tabii ki ekleyeceğim hani bittikten sonra resmini ama öncelikle arkadaşlar kağıt iple çalışıyoruz. Burada da gram olarak şu an çünkü çantayı bitirmediğim için şu an bir şey söyleyemeyeceğim. Ben iplerimi çile olarak aldığım için yani çok alıyorum. Hani ancak çantayı tartıp size bir şey söyleyebilirim hani bittikten sonra. Şimdi şöyle ama herhalde yarım kilo ip yeter diye düşünüyorum şu anda yani bir tahminimce. Çünkü çok büyük bir çanta çalışmayacağız arkadaşlar. Minik hanımlar için bir çanta çalışacağız diyelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir yuvarlak taban yapacağız. Yuvarlak taban içinde şöyle bir ilmek belirleyicimiz var. İp olur, kanca olur, tel tek olur fark etmez. Siz nasıl kullanırsanız. Şimdi arkadaşlar orta kalınlıkta bir ipim var. Yalnız ipte şuna dikkat ediyorum arkadaşlar. Fazla yumuşak olmasın ipiniz. Formu durmaz. Şimdi arkadaşlar tabanı yaparken şöyle bir ipimiz, ayracımız ve 3,5 milim tığımız var. Ama siz elinizin sıkılığına göre tığ numarasını değişebilirsiniz. Şimdi öncelikle sihirli arka yapıyoruz. Sihirli arkayı da arkadaşlar daha önce zaten birçok çantamda da çalıştım. Ama tekrar göstermek istedim şöyle başlangıcını. Şöyle parmağımın etrafına bir tur ipimi doluyorum arkadaşlar. Tığımı geçiriyorum bakın. Ve bir tane ilmek alıyorum. Bunu kilit zincir olarak sayıyorum. 6 adet buraya sık iğne yapacağım. Bakın bu 1 oldu. Şimdi kilit zincirini saymadım. 2 3 4 5 6. Şimdi ben genelde yuvarlak tabanlarımı 6 sık iğne ile başlıyorum. Ama siz daha büyük yapmak isterseniz 8 de yapabilirsiniz. 7 de yapabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi arkadaşlar bunu dikkatlice çektim. Şimdi bunu da zaten burada yürüteceğim arkadaşlar ki hani çıkmasın yaparken. Öncelikle bakın arkadaşlar şu başlangıç noktasına geldik. Buraya batıyorum şimdi. Batınca hemen bir sık iğne yapıyorum ve ilmek belirleyicimi hemen buraya takıyorum. Bakın şöyle takalım. Yani bunu karıştırmamak adına bunu takın arkadaşlar. Hani ip koyabilirsiniz dediğim gibi tel toka normal kanca neyse fark etmez. Şimdi her bir ilmeğin içine bakın aynı noktaya bir kere daha batacağım. 2 kere batıyorum. Şimdi burada 6 tane olan sık iğnelerim 12'ye çıkacak. Yani her bir sık iğnenin tepesine batıp ikişer kez sık iğne yapıyorum. Bu yuvarlak tabanı bu ara çok anlattım. Şapka yapımlarında da bunları kullanıyorum. Sayfamda da ayrıca da bulabilirsiniz. Çantaların, yuvarlak taban çantaların yapımında da aynı yöntemle, aynı teknikle yapıyorum. Oralardan da bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi şurayı bitirmeden bakın şunu şöyle bir çekiyorum hafifçe alttaki ipimi. Şimdi şöyle şuraya yapıp bunu işleyeceğim arkadaşlar. Hem yürütmüş olacağım hem de kesmeden daha sağlam olacak. Şimdi bakın arkadaşlar iğneyle yürütebilirsiniz. Onu da yapıyorum. Hani bittikten sonra iğneyle ama bu yöntemi de yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane de aynı noktaya batıyorum. Ve en sonuncu sık iğnemin tepesine de batıp 2 tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 12 adet sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Bakın sayın eğer tereddüt ediyorsanız şurada başaklar var. Bakın şurada tepelerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek belirleyicim olduğu yerle birlikte 12. Şimdi arkadaşlar bir tek bir çift yapacağız.
Önce birinci tekime ilmek belirleyicimin olduğu yere yapıyorum. Hemen şöyle kancamı takıyorum. Bunu unutmayın dediğim gibi. Sonra hemen yanındakine bir tane çift yapıyorum. Bakın şu şekilde. Bir tane tek yapıyorum yanına. Bir tane çift yapıyorum. Şimdi bu arada şuradaki ipimi de bakın şöyle arkaya doğru alıp bunu da yürüteceğim. İç tarafta kalmış olacak. Şimdi çiftten sonra bir tane tek yapıyorum. Bir tane çift. Bir tane tek. Bir tane çift. Bakın arkada ipim de var. Onu da arada yürütüyorum. Bir tane tek. Bir tane çift. Şimdi bir tek ve en son bakın sık iğneme geldim. Buraya çift yapıyorum. Şimdi tekle başladığımız her sıra çift biter arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi iki tek bir çift yapacağız. Şimdi iki arkadaşlar bunu zaten sürekli anlatıyorum. Diğer videolarımda görmüşsünüzdür. Şimdi yuvarlak tabanı ben bu mantıkla yapıyorum. Eğer şimdi buradan başlarsak iki tek yaparsak arkadaşlar bakın ilmek biriciğimin oraya bir tek de yanına çiftin üstüne gelecek. Bakın şurada şöyle yaklaştırayım. Şimdi eğer buraya bir tane tek bir tane daha tek yaparsak çift burada çiftin üstüne gelecek ve ben bu görüntüyü istemiyorum. Çünkü eğer çiftler diğer çiftlerin üstüne gelirse altıgen olur tabanınız. Yuvarlak olmaz. O yüzden kaydırma işlemi yapıyoruz. Bu kaydırma işlemini de çift sayıları bölerek yapıyoruz sıra başında. Yani bu ne demek? Mesela şimdi iki tek bir çift sırasındayız. İki tek desek de iki çift sayı olduğu için burada iki tek sırasında bu çiftleri böleceğiz. Şimdi ilk önce birinci tekini buraya yapacağım. Peşine hemen bir çift yapacağım. Sonra iki tek bir çift, iki tek bir çift şeklinde devam edeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar bu sadece başlangıç sırasına mahsus. Buradan sonra iki tek yapmaya devam edeceğiz. Şimdi iki tekin birinci tekini buraya yaptım arkadaşlar. Hemen ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi hemen yanına çiftimi yapıyorum. Çiftimi yaptım. Bu ipi de arada yürütüyorum arkadaşlar. Birazdan keseceğim. Şimdi çiftimi bakın yaptım. Şimdi iki tane tek. Bir ve iki. Bakın şimdi bir çift. Şimdi iki tane tek. Bir çift. İki tane tek. Bir çift. İki tane tek. Bir tane çift. İki tane tek. Şimdi bir çift. Bakın bir çiftimizi yapıyoruz. Ve arkadaşlar sıra sonunda bir tek kalması gerekiyor. Bakın bir çift ve bir tek. Şimdi buradaki tekimiz arkadaşlar. Bakın burada bir tane tek yapmıştık ya. Burada da bir tane tek yaptık. Yani normalde iki teke tamamlamış olduk. Sadece burada böldük ki çiftler üst üste gelmesin diye. Ve bu sadece çift sayılarda yapılıyor. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Yani tek sayılarda hiçbir bölme işlemi yok. Zaten de bölemeyiz mantık yani matematiksel olarak. Şimdi 3 tek bir çift sırasına geçeceğiz. Buradan ilmek belirleyicimizi alıyoruz. Direkt 3 tekin ilk tekini yapıyoruz. Hemen kancamızı takalım. Şöyle. Ve ikinci tekimiz ve üçüncü tekimiz arkadaşlar.
Şimdi bir çift yapıyoruz. Şimdi 3 tek yapıyoruz. 3, bir çift yapıyoruz. Şimdi tekrar 3 tane tek, 2, 3 tekimizi yaptık. Şimdi çift. Şimdi 1, 2 ve 3. Üçüncü tekimizi de yapıyoruz. Şimdi çiftimizi yapıyoruz. Şimdi 3 tane tekimizi yapıyoruz. Şimdi bir tane çift. Yanlış yere battım. Şimdi tepesine. Sık iğnenin tepesine batalım. Bazen böyle aksilikler oluyor. Evet. Evet. Çiftimi yaptım. Şimdi 3 tane tek. 1, 2, 3 ve çift. Bakın tekle başladığımız her sıra dediğim gibi çiftle biter arkadaşlar. Karıştırırsanız burada kontrol edebilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar, görüyorsunuz yuvarlak oldu. Şimdi bu çift sayıda tekrar göstereceğim arkadaşlar ve çantamın tabanı şöyle 11 tek bir çift olana kadar en az devam edeceğim. Hatta şöyle yapalım, 10 tek bir çift olana kadar devam edeyim. Dediğim gibi ilk kez yaptığım için tam ölçüye karar veremedim. Eğer bir artış olursa zaten onu size hani tabanın bitiminde söyleyeceğim. Şimdi buradan ilmek belircimi alıyorum. Arkadaşlar 4 tek bir çift sırasına geçtik. 4 çift sayı olduğu için ikisini bu tarafta bırakacağız. İkisini bu tarafta bırakacağız. Arkadaşlar öncelikle ilmek belircinin olduğu yere hemen buraya bir adet yaptıktan sonra kancamı hemen takıyorum. Şimdi bir tane daha yapıyorum yanına, 2, 4'ü 2'ye bölmüştük hatırlıyorsunuz. Şimdi tekrar çift yapıyorum arkadaşlar. Şimdi çiftimi yaptım, 4'ü 2'ye böldüm, 2 tanesini yaptım. Sıra sonunda da aynı iki tekteki bir tek burada kalmıştı, bir tek burada kalmıştı. Sıra sonunda burada 2 tek kalması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar çiftimi yaptım. 4 tek devam ediyorum. 3, 4 tek. Şimdi 4 tek. Şimdi bir çift yapıyorum. Bu bölme işlemi sadece bu başlangıçta oluyor arkadaşlar. Yani çift sayılarda kaydırmamızı yapıyoruz. Tekli artı sıralarda hiçbir bölme işlemi yok ki, bölemeyiz zaten, biliyorsunuz matematiksel olarak imkansız. Sayıyı bölemediğimiz için 2'ye. Şimdi 4 tane tekimizi tekrar yaptık. Bir çift yapıyoruz. Şimdi tekrar 4 tane tek. 2, 3 ve 4 tek. Şimdi bir çift. Dört tane tek. 3. Şimdi bir çift yapıyoruz. 4 tane tek. 1, 2, 3. Şimdi çift yapıyoruz. Evet, bakın arkadaşlar, sıra sonunda 2 tane tekimizin kalması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi 2 taneyi burada yapmıştık. 2 tane de sıra sonunda olması lazım. 1, 2. Evet arkadaşlar, şöyle elimizi de düzeltelim. Buradan püf nokta, yeni başlayan arkadaşlar için kağıt ip el ütüsünü çok sever. Mutlaka her sırada şöyle elinize bir düzeltin. Formunu verin.
Şimdi arkadaşlar bakın mantığını anladığımızı düşünüyorum. Şimdi ben bunu 10 tek bir çift olana kadar büyüteceğim arkadaşlar. Dediğim gibi çantayı da ben şimdi ilk kez yaptığım için ölçüyü tam veremiyorum. Ama size bir eksiltme ya da az ya da fazlaysa arttırmam zaten söylerim size onu. Şimdi ben onu şöyle büyütene kadar 10 tek bir çift olana kadar büyüteceğim. Sonra diğer kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar 10 tek bir çift olana kadar yaptım ve tabanımı ütüledim. Mutlaka tabanınızı ütüleyin. Şimdi ölçü vereceğim. Şimdi herkesin ip kalınlığı farklı olduğu için ölçü tutmayabiliyor ama şöyle bir ucundan diğer ucuna 13,5-14 santim gibi arkadaşlar. Ama şöyle bir mantık var. Bu çantayı büyütmek istiyorsanız tabanınızı büyük yapın. Zaten yukarı doğru hiçbir değişik işlem olmayacak. Sadece dersiniz ki bu çanta hani ben bunu küçük dediğim gibi küçük bir kızımız için yaptığım için küçük olmasını istedim. Ama daha büyük kendinize göre yapmak isterseniz tabanı büyüttükten sonra aynı işlemi devam ettirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar üst tarafa çıkacağım. Üst tarafa çıkmadan önce şöyle bakın burada ilmek belirleyicim var. Bunu gene şöyle bunun alt kısmına doğru takıyorum. Hani yerimiz belli olsun diye şu ilmeğin ön tarafına doğru taktım. Şimdi arkadaşlar burada yukarı doğru düz sık iğne öreceğiz. Ama araya ip katacağım arkadaşlar. Bakın şöyle aynı renk. İp katacağım arkadaşlar. İp yürütme işlemiyle çantanın üst tarafını çıkacağım. İç tarafına da sonradan keçe ya da kanvas koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ipimi koyuyorum. Normal sık iğne yapmaya devam edeceğim. Dediğim gibi ip yürüteceğim. Çünkü çantamın üst kısmının daha formlu tok durmasını istiyorum. Şöyle ipimi alttan doğru alıyorum ve ipimi koyduktan sonra şöyle sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bakın ip arkada duracak. Yürüteceğiz arkadaşlar. Şöyle normal spiral halde örmeye devam ediyorum. Hiçbir arttırım yok. Sadece sık iğnelerin üzerine sık iğne gelecek şekilde yapıyoruz. Şimdi burada dediğim gibi belli bir seviyeye gelene kadar yukarı doğru sık iğne yapacağız. Zaten bu yapıldıkça biliyorsunuz yukarı doğru bakın şu şekilde çıkmaya başladı bile arttırım olmadığı için. Şimdi hiç arttırım yapmadan böyle yukarıya doğru sık iğnelerimi yapacağım. Bunu istediğim boyuta gelene kadar yapacağım ve tekrar tabii ki size kaç sıra yaptığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi siz de istediğiniz boya gelene kadar sık iğneyi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben şimdi böyle sık iğnelerimi döneceğim. Dediğim gibi hiçbir birleştirme yok. Sadece bunu yerimiz belli olsun diye taktık. Normal spiral halde yani döne döne sık iğnelerimizi yapıyoruz. Ben de biraz öreceğim. Arada gösteririm size ne kadar hani nasıl durduğunu. Ördükçe çünkü dediğim gibi çukurlaşacak. Sonra da sık iğnelerim tamamlanınca kaç sıra sık iğne yaptığımı size söyleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi hiçbir işlem yok. Sadece sık iğne üzerine sık iğne yapıyoruz dönerek. Arttırma, eksiltme yok arkadaşlar. Şimdi ben biraz öreyim sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle 9-10 sıra ördüm arkadaşlar. Daha da örmeye devam edeceğim. Mantık şu anda bakın üstten bakıldığında şapka gibi görünüyor. Hiçbir arttırım, eksiltme yok. Yukarı doğru sık iğnelerimizi devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şöyle istediğim boya gelene kadar örmeye devam edeceğim. Sonra tabii ki size sık iğne sarısı sayısını vereceğim arkadaşlar. Santimde ölçü vereceğim. Dediğim gibi siz de istediğiniz yüksekliğe gelene kadar çantanızın boyunu sık iğnenizi örmeye devam edin. Evet arkadaşlar sık iğne sıramı tamamladım. Şimdi işaret belirleyicinin en son arttırma sıramda oradan yukarıya doğru 19 sıra sık iğne yaptım. Şimdi ölçü de vereyim size. Şöyle şuradan sıfır noktasından bakıyoruz. 11,5 santim gibi arkadaşlar. Şimdi şu yürüttüğümüz ipi kesiyoruz. Artık buna ihtiyacımız yok. Yürüttüğümüz ipi kesiyoruz. Şimdi burada arkadaşlar bir ağzına oya koyacağım. Ben küçük bir oya gibi bir şey yapacağım. Şimdi onu yapalım sizle beraber. Şimdi arkadaşlar ipi kestik. Şimdi bir ilmek kaydırma yapalım yan tarafa doğru.
Şimdi tığımızı doluyoruz arkadaşlar. Burada 2 tane, şurada 2 tane sık iğne atlayıp üçüncünün şöyle bakın 2 üçüncünün tepesine batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bu noktaya 5 adet ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 ve 5. Şimdi arkadaşlar tekrar bu yandan 2 adet sık iğne atlayıp üçüncünün tepesine batıp sık iğne yapıyoruz. Bakın yelpaze modeli gibi düşünün. Şimdi tekrar tığımızı doluyoruz. 2 adet sık iğne atlayıp üçüncünün tepesine batıp ikili trabzan yapıyoruz. Tabi trabzanları çok sıkmamaya dikkat edin. Aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 4 ve 5. Şimdi tekrar 2 adet sık iğne atlayıp üçüncüye sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi olay bundan ibaret. Şöyle elimle de düzeltiyorum bakın. Şimdi arkadaşlar bütün bu işlemi ağız kenarına uyguluyoruz arkadaşlar ve birleştireceğiz. Evet arkadaşlar bakın sonuncuyu da yaptım. Burada 2 tane de atladım. Şöyle üçüncünün şu dibine doğru batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum ve burayı bağlayacağım. Sonra dediğim gibi şimdi şuradan da bir ilmek kaydırma yapıp bakın şurayı birleştireceğim. Şimdi arkadaşlar ipimi kesiyorum. Tabii ki ipi kestikten sonra yürütmeden ipimizi kesmiyoruz. Şöyle aşağı doğru bunu ben şöyle gizleyeceğim. Tabii bunu yürüttükten sonra keseceğim. Şöyle aşağı çekeyim, sonra içini temizleyeceğim. Bakın şöyle geliş noktalarına doğru. Şimdi arkadaşlar buralarını ütü yapabilirsiniz. Çantanın içine de yapabilirsiniz ütü. Ben çantanın içine şu an pek gerek duymuyorum. Aslında dışına da duymuyorum. Kenarları da oldukça düzgün duruyor ama siz isterseniz ütü yapabilirsiniz. Şimdi bunun minik sapları var arkadaşlar. O sapları yapımına geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ben sap kısmını yaptım ve taktım. Bu sapı daha önce çalışmıştım sayfamda ama ben yine size tekrar nasıl başlandığını göstereceğim. Burada bakın şu yaptığımız saptan şu boğumları var görüyorsunuz. Bundan 19 20 tane olacak arkadaşlar bu sap kısmı. Ben bunları yaptım, diktim. Ve bir de şöyle kenarlarına askı bağlamak için şöyle D halkalar diktim arkadaşlar. Şöyle orta kısımlarından iki tarafından da bunu yaptım arkadaşlar. Şimdi sapının nasıl yapıldığını kısaca göstereceğim size. Dediğim gibi YouTube sayfamda videolar bölümünde bunu ayrı olarak çalışmıştım. Bundan elcik de yapabilirsiniz. Çanta askısı da yapabilirsiniz. Ben sıklıkla kullanıyorum. Şimdi 2 kat ip alıyoruz arkadaşlar. Burada 4 milim tığ kullanıyorum ben. 4 milim tığ kullanıyorum. 2 kat olduğu için. Şimdi öncelikle şöyle ipimizi alıyoruz. Tığımı şöyle arkadan doğru alıp tutup şöyle zincir çeker pozisyonunda bakın getiriyorum. Şöyle bir tane şurayı tutarak tam çekmeden zincir çekiyorum. Bir tane de şurada tuttuğum boşluğun içinden geçiriyorum. Bakın şöyle sıkıyorum ve ikisini bir çıkıyorum. Sonra bakın bunu şöyle çeviriyorum. Şurada yanda bakın ikili ipimiz görünüyor. Tığımı buradan çekiyorum. Bir kere çekiyorum. Bakın tığımda 2 tane ve ikisini bir. Şimdi arkadaşlar her seferinde bu örneği çeviriyoruz. Şöyle bakın bu yanda iplerim var. Bunun ikisini bir şekilde alıyorum. Yani 4 tane görünüyor çift yaptığım için. Bakın şöyle bu örneği yaparken çok sıkmamaya dikkat edin. Çünkü tığı bu tarafa almak zor oluyor. Eğer boşluk bırakmazsanız. Şimdi bakın çıkardım. Şimdi ikisini tek seferde alıyorum ve her ikisini tek sefer aldıktan sonra örneğimi şöyle yan çeviriyorum ve burada bakın yanda 2 kattan yaptığımız için 4 tane ipimiz oluyor. Bu 4 ipi de alıyorum, tığımı geçiriyorum ve çıkarıyorum. Tekrar sonra tekrar yana çeviriyorum. Şöyle dördünü bir alıyorum. Gördünüz. Tekrar. Şimdi tekrar yana çeviriyorum. Dördünü bir alıyorum.
İkisini bir ve tekrar yana çeviriyorum. Şu yandaki 4 tane ipimizin içinden bakın geçiriyorum tığımı. Ve dördünü bir. Tekrar çeviriyorum. Her seferinde şu yandaki 4 ilmeği ikisini beraber alıyoruz ve çekiyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi burada sayıyı şu yandaki boğumlardan sayıyorum ben. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar toplam 20 tane olunca 2 tane yapıyoruz arkadaşlar bundan ve çantamızı ortalıyoruz. Şöyle iç kısmından dikiyoruz. İçinden diktim bu sefer. Dediğim gibi yan taraflarına da D halka yapıyoruz. Şimdi bunun için askı yapacağız arkadaşlar. Ve askımızı da göstereceğim. Ben onu da yaptım bakın burada. Bakın şöyle. Bunun yapımını göstereceğim size. Şimdi burada ölçü vereceğim ama burada çocuğunuzun dediğim gibi minik bir kızımıza yaptığım için çocuk boyu için yapıyorum. Ama siz kendiniz kullanmak isterseniz kendinize göre de yapabilirsiniz. Gene de ölçüyü vereyim arkadaşlar. 1 metre 110 santim, pardon 110 santim kenarlarına bağlayacağız bunu. Şimdi bunun yapımını size göstereceğim. Burada da tekrar arkadaşlar çift kat ip kullanacağım. Evet arkadaşlar burada da çift kat ip kullanacağım. Ve 2 tane ipim olacak arkadaşlar. Bu tekniği bunu da göstermiştim sayfamda ama tekrar gösteriyorum. Ben bunu bağcıklar içinde kullanıyorum. Mesela çantalarınıza askı bağcık yapacaksanız onun içinde kullanıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi 4 tane ipimizi de şöyle alıyorum. Şöyle bir zincir çekeceğim. Yani kilit zinciri oluşturacağım. Şimdi kilit zinciri oluşturacağım. Bakın bir tane zincir çektim. Şöyle kilitledim. Şimdi bunları 2 2 dediğim gibi ikişerli yapmıştık. 2 2 ayıralım. Şöyle ayırayım ben de. Bunları yaparken ipleri farklı noktalara koymanız sizin açısından iyi olur. Çünkü karışıyor arkadaşlar. Şimdi bende olduğu gibi. Şimdi bu çok basit bunun yapımı ve çok hızlı ilerliyor. Bakın arkadaşlar şimdi bir tanesini şöyle parmağımın üzerine aldım. Biri de aşağıda. Önce alttakini tığın üstüne geçiriyorum. Ve parmağımdakinden de şöyle geçiriyorum. Bakın. Önce ve tabi elimle düzeltirim. Önce parmağımdakini tığın üzerinden geçiriyorum. Yani ilmeği alttaki ipten atıyoruz. Şöyle göstereyim. Geçirdim bakın. Ve tığımı çekiyorum. Önce alttaki ilmeği tığın üzerinden geçiriyorum. Parmağımdakinden de ip alıp içinden çekiyorum. Alttakini tığdan geçiriyorum. Parmağımdakinden ip alıp içinden geçiriyorum. Bunu da askı yapacaksanız çift kattan yapın benim gibi. Ama hani büzgü bağı yapacaksınız, ince istiyorsanız tek kattan da yapabilirsiniz. Şimdi bakın tekrar gösteriyorum. Parmağımdaki yukarıda, alttakini tığın üzerine geçiriyorum. Parmağımdakinden ip alıp içinden geçiyorum. Burada da 4 milim tığ kullanıyorum çift kat çalıştığım için. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Parmağımdakini tutuyorum sabit. Alttakini tığın üzerine doluyorum. Ve parmağımdakinden ip alıp içinden geçiriyorum. Bakın. Bu şekilde istediğiniz boya gelene kadar bakın şöyle yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben 110 santim ayarladım. Şurada bağlama payını da bıraktım. Dikerseniz bağlama payına gerek yok. Tam boyuna göre ölçüp yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim bunun sürpriz yerine. Burada görüyorsunuz kenarda. Şöyle bir minnoşlarım var. Biliyorsunuz bu ara kalpli çantalarım çok moda. Ben de dedim ki neden bunda da olmasın. Şöyle etrafına kırmızıdan kırmızılı kalpler yaptım. Bunları üzerine koyacağım. Biliyorsunuz ünlü bir marka var, ismini vermeyeceğim. Onda çilekli yapmışlar onu. Ben ondan esinlendim diyeyim ama o tabi raf iple yapılmış, ikili trabzandan yapılmıştı. Ben sık iğneden yaptım ve arasına ip yürüttüm ki daha sağlam olsun.
Şimdi böyle kalpleriniz var. Bu kalplerin yapılışı sayfamda var. Videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Ayrıca oradan izleyebilirsiniz. Aynı ölçüde birebir aynı şekilde yapılmış. Şimdi toplamda kaç adet kalp yapmışım? Bu da sizin isteğinize bağlı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet kalp yapmışım. Şimdi bunları buraya dikeceğim arkadaşlar. Onu da bakın şu şekilde ben size göstereyim. Şimdi bir tanesini şöyle ip biliyorsunuz yaparken videoyu izleyeceksiniz. Kalp yapım videosunu. Orada zaten detaylıca anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar burada fazladan ipi kesmiyoruz. Fazla ip bırakıyoruz ki dikerken bu bize yardımcı olsun. Şimdi bir tanesini dikmeyi göstereceğim size. Şimdi istediğiniz yerden bakın şöyle gelişi güzel koyabilirsiniz. Yani bunun şeyi önemli değil. Birini aşağı birini yukarı ortaya sağa sola koyabilirsiniz. Şimdi ben bir tane şöyle ortaya yapacağım arkadaşlar. Tam sap kısmının ortaya gelen. Burada şöyle dikerken sadece şuna dikkat edeceğiz. Şu beyaz kısımlarından dikeceğiz. Çünkü ipimiz de beyaz. Şöyle içine astar koymadan önce bunu dikmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle çok belli olmayacak şekilde ama kalplerimiz de tam yapışık olacak şekilde yani dikeceğiz bunu. Hani böyle gevşek gevşek olmayacak. Bakın şöyle. Şimdi şu beyaz iplerimizin içinden dikeceğiz arkadaşlar. Bir tane daha şöyle ben ortaya batacağım. İyice sabitleyeceğim. Yani dediğim gibi burada önemli olan ipinizin görünmemesi ve bu kalplerin sabit durması. Yani böyle kalkık değil, yapışık şekilde çantayı dikmeniz. Şimdi bu düz bir çanta olmadığı için bunu yaptıktan sonra üstünden ütülememiz pek mümkün olmaz. O yüzden ne kadar güzel dikerseniz o kadar düzgün durur kalpleriniz. Ve çok büyük büyük de şey bırakmayın. Mesela mesafe bırakmayın. Dikerken de buna özen gösterin. Bakın arkadaşlar. Böyle arkadan doğru şu beyaz kısımlarından içeriye doğru giriyorum. Şöyle. Şimdi çantayı örerken arada ip yürüttüğümüz için batım yerleri biraz zorlayıcı olabilir. Bakın arkadaşlar demek istediğimi anladınız sanırım. Buralarda boşluk kalmayacak. Tam şöyle bu sık iğnelerin uç noktalarından doğru dikerseniz ve tabii ki böyle belli olmayacak şekilde hani böyle aralarından ve ipin geliş yönüne doğru buna dikkat edin. Yani çok güzel bir çanta örebilirsiniz ama bu ufak gördüğünüz şeylere dikkat etmezseniz çantanız çöpe dönüşür arkadaşlar. Detaylar önemlidir. Yani ince işçilik dediğimiz olay zaten burada. Yani bu detaylara dikkat ederseniz çantanız muntazam olur. Evet. Şimdi sona doğru yaklaşıyoruz. Bu arada iç kısmına da özen gösterin. Hani astarsız kullanabilecek şekilde dikmeye çalışın. Evet. Son köşedeyim.
Evet arkadaşlar, ben bunu sonra tabii kesip yürütüp ipimi saklayacağım. Bakın bu şekilde diktim. Şimdi istediğiniz yerleri istediğiniz şekilde aşağı yukarı şeklinde dikebilirsiniz. Sonra astar kısmı var. Ben bunu şöyle keseli bir astar düşündüm. Bunu da yapınca size göstereceğim. Yani astarı diktim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde bakın. Şöyle nasıl tarif edeyim size. Şöyle düz bir parça kestim. Düz parçanın bakın şöyle iki ağız kısmını şuraya kadar diktim yanlardan. Şu kısmının bakın iki tane açık. Buraları içe kıvırıp diktim. Şurada sadece bir boşluk bıraktım. Buradan büzme aparatı geçecek. Ve şu şekilde içine koyacağım arkadaşlar. Çanta böyle büzgülü bir çanta olacak. Şuralardan çantaya dikeceğim arkadaşlar. Buralar görünmeyecek. İşte kalacak. Şöyle çantaya dikeceğim arkadaşlar. Şimdi ben bunu tamamlayıp bitmiş haliyle zaten karşınıza geleceğim arkadaşlar. Siz isterseniz güzel yaparsanız astarsız da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bunları dikip geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın kalplerimi diktim. Şöyle göstereyim. Ekran resmi alıp isterseniz siz de aynı şekilde dikebilirsiniz. Şöyle bakın çevireyim. Bir de yandan şöyle ön kısımları böyle, yan tarafa da birer tane dediğim gibi ekran resmi alıp yapabilirsiniz ya da kendi istediğiniz şekillerle de dikebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi içine ben kese dediğim gibi çalıştım. Siz istediğiniz şekilde kesesiz ya da normal astar dikip kullanabilirsiniz. Kese diktim arkadaşlar. Şöyle kesenin içinden geçirmek için de şöyle iki tane zincir çektim. Zincir şeklinde şerit çektim. Bunları içinden geçireceğim. Keseyi de bakın arkadaşlar şu şekilde içine koyup şöyle kenarlarından dikeceğim arkadaşlar. Ve askımız var. Onu da en sonunda zaten bağlanışını göstereceğim. Askımızda şu şekilde bakın, buraya ayar yeri yaptım ki bakın şöyle. Şimdi bakın şöyle takıyoruz. Şöyle şu şekilde böyle çeviriyoruz. Bakın bir tane daha çeviriyoruz. Ve bunu da istediğiniz boyda ayarlayabilirsiniz. Şöyle hani düğüm şeklinde yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Diğerini de böyle geçiriyoruz. İstediğiniz boyda uzatıp yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben şimdi astarını dikeceğim. Tamamlanmış haliyle karşınıza geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, astarımı da diktim. Bakın. Şu şekilde. Bu zincir çekip dediğim gibi ip içinden geçirmiş. Şöyle minik tığla uçları içeri geçmesini şöyle küçük süsler yaptım. Bakın bu tam böyle şu şekilde oluyor çantamız. Şurada askıları var. Buradan dediğim gibi istediğiniz şekilde boyunu, askını uzaltıp kısaltabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok zevkli çalıştım. Bakın arkadaşlar, iç kısmında böyle çok tatlı, çok şirin çanta oldu. Umarım siz de küçük kızlarınıza ya da kendiniz için bile yapabilirsiniz. Çok da küçük olmadı açıkçası. Zaten ölçülerini de verdim yaparken, biliyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın diyorum. Bir yorumda hepinizden bekliyorum.